Herkese merhaba. Bugün biber şaşırtıyoruz. Hemen başlayalım. Önce toprağını hazırlayacağım. 1 ölçü torf. 1 ölçü yanmış hayvan gübresi. Ve 1 ölçü perlit. Biberleri böyle bardaklara aktarıyorum. Bir toplu iğneyle delikler açıyorum. Drenaj kanalları. Suladığımız zaman suyun uzaklaşması gerekiyor. Fazla suyun. Aksi durumda bitki çürür. Şöyle her yerinden delikleri açtım. 2 bardağı iç içe koydum. Tekli olunca biraz zor oluyor. Tamamdır. Toprak karışımından içine dolduruyorum. En altta gözüken 2 yaprak, kotiledon yaprak. Daha sonrakiler gerçek yaprak oluyor bu gördükleriniz. 3 ve 4. yani gerçek yapraklar göründükten sonra şaşırtma işlemi yapılabilir. Şimdi sinekler torftan dolayı geliyor. Şöyle hemen can suyunu vereceğim şimdi. Bolca can suyunu verdim. Direkt güneş ışığına maruz bırakmıyorum. Çok küçük olduğu için yanabilir. Pencere önüne bırakıyorum. Kalan biberlerimi dikmeye devam edeceğim. Şöyle 2 bitkinin arasındaki farkı göstereyim. İkisi de biber, hemen hemen aynı boydalar. Çok az bir boy farkı var. Yani kök gelişimi boy farkından kaynaklanmıyor. Şöyle soldakinin köklerine bakar mısınız? Çok iyi. Sağdakinde çok da yok. Bitki besin maddelerini saçak köklerle alır. Gördüğünüz kökler saçak kök oluyor. Bitkide oluşan ilk kök primer yani kazık köktür. Onunla besin maddesi almaz. Bunlarla alır. Kök ne kadar sağlamsa, ne kadar çoksa, kök gelişimi ne kadar iyiyse o kadar verim yüksek olur. Bitki o kadar sağlıklı olur. Bu aradaki farkı gösterdikten sonra bunu nasıl sağladığımı anlatayım hemen. Gördüğünüz perlit sayesinde toprakta boşluklar oluşturuyor perlit. Az önce toprak karışımına eklediğim beyaz maddeler oluyor bunlar. Toprakta boşluk oluşturuyor ve saçak kök gelişebilmek için kendine yer buluyor. Ve böylece bolca saçak kök oluşumu gözleniyor. Bolca gelişiyor saçak kök. Bu çok önemli bir detay. Farkı gördünüz zaten siz de. Yani saçak kökün gelişebilmesi için toprağın gevşek yapılı olması gerekiyor. Perlit onu sağlıyor. Ne kadar toprakta boşluk var. Bu zaten toprağın yapısında olması gereken bir şey boşluk. O boşluklarda su ve hava birikecek. Bitki onlardan yararlanacak. Toprağın yapısı çok sıkıysa saçak kökler kendine gelişecek yer bulamıyor. İkinci bitkiyi de şaşırtayım. Hem o sırada da şaşırtma neden yapılıyor? Niçin? Ondan bahsedeceğim. Şöyle. Şaşırtma verim için yapılıyor. Yani daha çok meyve versin diye. Bitki yer değiştirince toprağa tutunmam gerekiyor benim diyor. Ve kök geliştirmeye başlıyor. Hayatta kalabilmek için. Diğer sebep yan yana bu şekilde büyürlerse sadece boyuna büyür bitki. Gelişmek için yeterli ortam bulamaz kendine ve cılız, gövdesi zayıf, hastalıklara açık bitkiler yetişir. Yani bitkiler arasında mesafe olmalı. Bu şekilde bardağa değil de bahçeye aktarırsam hayvanlar gelecek, üzerine basacak, yağmur yağacak, yağmurdan sonra bitki hastalanacak. Kapalı ortamda ne kadar büyütürsek o kadar iyi. 15-20 santim boylarına gelince de zaten bahçeye aktarılır. Şaşırtmanın 2 amacı var yani. Hem daha iyi verim alabilmek için hem de bitkiyi hastalıktan, böceklerden, hayvanlardan korumak için. Bunun da can suyunu veriyorum. Yapraklara su değdirmemeye özen gösterin. Hoşça kalın.